Dur, sakın bu videoyu geçme. Çünkü birazdan duyacağın şey, yıllardır doğru bildiğin bir bilgiyi yerle bir edebilir. Şu an sana devasa bir yalan gerçek gibi anlatılıyor ve çoğu insan bunun farkında bile değil. İnternette, kitaplarda veya belgesellerde gördüğün o büyüleyici Samanyolu görüntüleri var ya, hani merkezinde ışık patlaması gibi parlayan, etrafında kusursuz sarmal kolların döndüğü o muhteşem kareler. Onları kim çekti hiç düşündün mü? Gerçekten birinin galaksinin dışına çıkıp dönüp arkasına bakarak o fotoğrafı çekmiş olma ihtimali var mı? Bunu öğrendiğinde dünyaya ve gökyüzüne bakışın tamamen değişebilir. Aslında cevap seni hem şaşırtacak hem de biraz sarsacak. Hayır, böyle bir fotoğraf hiç çekilmedi. İnsanlık henüz en yakın komşumuz olan Mars'a bile kalıcı olarak ayak basamamışken, yüz binlerce ışık yılı çapındaki devasa bir yapının dışına çıkıp şöyle bir poz ver deme şansımız yok. En hızlı uzay aracımız bile galaksinin o yoğun diskini aşmak için 10 binlerce yıla ihtiyaç duyuyor. Peki, o zaman biz neye bakıyoruz? NASA mı bizi kandırıyor? Bilim insanları mı uyduruyor? Yoksa gördüğümüz her şey sadece birer hayal ürünü mü? İşte asıl mesele burada başlıyor. Çünkü o görüntülerin birebir fotoğraf olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Ama tamamen uydurma olduğunu düşünüyorsan çok daha büyük bir yanılgının içindesin. Bir an için devasa bir ormanın tam ortasında olduğunu hayal et. Ağaçlar o kadar sık ve orman o kadar uçsuz bucaksız ki gökyüzünü bile göremiyorsun. Elinde ne bir harita var ne de üzerinden uçup ormanı yukarıdan görebilecek bir hava aracın. Sana deniyor ki dışarı çıkmadan olduğun yerden bu ormanın kuş bakışı haritasını çiz. Kulağa imkansız geliyor, değil mi? Ama biz tam olarak bunu yapıyoruz. Bizler Samanyolu adını verdiğimiz bu devasa yıldız şehrinin merkezinde bile değil, Orion Kolu denilen oldukça kenar bir mahallesinde yaşıyoruz. Evrenin protokol tribününde değil, en arka sıralardayız. Dışına çıkamadığımız bu evin planını nasıl mı çiziyoruz? İşte burada insan zekası ve kozmik haritacılık dediğimiz o muazzam süreç devreye giriyor. İlk yöntemimiz yıldız sayımı. Gökyüzüne bakıyoruz ama sadece izlemiyoruz. Her bir yıldızı tek tek ölçüyoruz. Hangi yönde daha fazla yıldız var, hangisinde daha az? Eğer bir bölgede yıldız yoğunluğu artıyorsa orada galaktik bir kol olduğunu anlıyoruz. Ancak bir sorun var. Galaksinin içi toz ve gazla dolu, yani önümüzde dev bir perde var. İşte bu perdeyi aşmak için ikinci yöntemimiz olan radyo dalgalarını kullanıyoruz. İnsan gözünün göremediği bu dalgalar, o yoğun toz bulutlarının içinden hiçbir şeye çarpmadan geçip bize ulaşıyor. Dev radyo teleskoplarıyla bu sinyalleri yakaladığımızda galaksinin kalbine kadar bakabiliyoruz. Oradaki gazların ne hızla döndüğünü, bize yaklaşıp yaklaşmadığını ölçüyoruz ve fark ediyoruz ki her şey muazzam bir düzen içinde dönüyor. Bu hareketler bize galaksimizin bir disk şeklinde olduğunu ve sarmal kollara sahip olduğunu kanıtlıyor. Yine de elimizde bir eksik parça kalıyor. Bir bütün olarak nasıl görünüyoruz? Burada da üçüncü yöntemimiz olan kozmik ayna devreye giriyor. Komşularımıza bakıyoruz. Özellikle bize çok benzeyen Andromeda galaksisini dışarıdan tüm netliğiyle inceleyebiliyoruz. Eğer fizik kuralları evrenin her yerinde aynıysa ve bizim verilerimiz onlarla örtüşüyorsa, diyoruz ki bizim şeklimiz de buna benziyor. Gördüğün o detaylı görseller aslında milyonlarca yıldızın konum verisi, radyo sinyalleri ve kütle çekim yasalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş en hassas matematiksel modellemelerdir. Bir aynaya bakmadan kendi yüzünü tasvir etmek zorunda kalsaydın, elinle yüzündeki kıvrımları hisseder ve diğer insanlara bakarak bir fikir yürütürdün. Biz de aynısını galaksimize yapıyoruz. O görüntüler birer selfie değil, evrenin içinden toplanmış milyonlarca parçadan oluşan en gerçekçi portredir. Milyarlarca yıldızın arasında küçücük bir gezegende yaşayıp, o devasa yapının şeklini dışına hiç çıkmadan çözebilmek, bu, insan merakının ne kadar sınır tanımaz olduğunun bir kanıtıdır.
Belki bedenimiz bu galaksinin dışına asla çıkamayacak ama zihnimiz ve zekamız çoktan o sınırları aştı bile. Peki, sence bir gün gerçekten o uzaklıklara ulaşıp arkamıza bakarak o gerçek fotoğrafı çekebilecek miyiz? Yoksa bu sadece hayallerimizde kalacak bir sınır mı? Eğer bu yolculuk senin de ufkunu açtıysa ve evrene olan merakını körüklediyse, videoyu beğenmeyi ve bu sessiz derinliği birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı unutma. Bakış açımızı değiştirdiğimizde aslında hiçbir yerin ulaşılamaz olmadığını anlıyoruz. Bir sonraki videoda bilinenin ötesinde ve evrenin başka bir sırrında buluşana dek merakla kal.